Interstellar, yani Yıldızlar Arası filmini düşündüğünüzde aklınıza ilk ne geliyor? Muhtemelen o devasa, etrafı ışıl ışıl bir halkayla çevrili kara delik, yani Gargantua. Peki o gördüğümüz baş döndürücü görüntü sadece bir özel efekt miydi, yoksa arkasında sapasağlam bir fizik mi vardı? İşte bu anlatıda Interstellar'ın bilimini katmanlarına ayıracağız. Neyin gerçek, neyin sinema için yapılmış bir stil tercihi ve neyin de tamamen kurgu olduğunu gelin hep birlikte keşfedelim. İşte o meşhur görüntü. Gargantua. Filmde karşımıza çıkan bu akıl almaz görsel aslında bütün analizimizin de tam merkezinde duruyor ve bize şu temel soruyu sorduruyor. Bu gördüğümüz şey sadece bir özel efekt harikası mı? Yoksa arkasında Einstein'ın denklemlerine dayanan gerçeğin ta kendisi mi yatıyor? İşte bu anlatı boyunca tam da bu sorunun izini süreceğiz. Bilimsel gerçek, sinematik stil ve teorik kurgu arasındaki o ince çizgiyi birlikte çizeceğiz. İşe en temelden bir prensiple başlayalım. Filmin bilimsel danışmanı, Nobel ödüllü fizikçi Kip Thorne'un daha en başta koyduğu çok net bir kural vardı. Filmdeki hiçbir şey, evren hakkındaki kanıtlanmış bilgileri ihlal etmeyecek. Bu cümle, filmin bilimsel temelinin ne kadar ciddiye alındığını gösteren gerçekten çok güçlü bir başlangıç noktası. O zaman hadi başlayalım. Gargantua'nın en çok akılda kalan özelliği olan o parlak haleye biraz daha yakından bakalım. Bu kesinlikle sadece sanatsal bir tercih değil, temel bir fizik yasasının neredeyse görsel bir kanıtı. Bu etkinin bilimsel adı kütle çekimsel merceklenme. Einstein'ın genel görelilik teorisinin öngördüğü gibi devasa kütleli bir nesne yanından geçen ışığı tıpkı bir mercek gibi büküyor. Bir kara deliğin muazzam kütle çekimi de uzay zamanı o kadar şiddetli büküyor ki ışık ışınları bile artık düz bir çizgide gidemiyor. İşte bu şema olan biteni mükemmel bir şekilde özetliyor. Şimdi kara deliği çevreleyen o sıcak gaz ve toz diskine toplanma diski diyoruz. Kütle çekimsel merceklenme o kadar güçlü ki diskin normalde görmememiz gereken arka tarafından gelen ışık kara deliğin üstünden ve altından dolanıp bükülerek bizim gözümüze ulaşıyor. Yani o hale dediğimiz şey aslında diskin arkasının ta kendisi. İşte bu filmin bilimsel doğruluğunun ilk ve en büyük kanıtı. Şimdi işleri bir adım daha ileri taşıyalım, biraz daha karmaşıklaştıralım. Gargantua sadece duran bir kütle değil, aynı zamanda kendi etrafında inanılmaz bir hızla dönen bir kara delik. Bu dönüşte etrafındaki her şeyi, hatta uzay zamanın dokusunu bile peşinden sürüklüyor. Fizikçiler bu etkiye çerçeve sürüklenmesi diyor. Dönen kara delik, uzay zamanı adeta bir girdap gibi peşinden sürüklüyor. Bu durum tabii ki kara deliğin yakınındaki her şeyin yörüngesini ve görünüşünü de tamamen değiştiriyor. Interstellar'daki kara delik de işte bu türden, yani bilimsel adıyla bir ker kara deliği. İşte tam bu noktada bilimsel gerçeklikle sinematik stilin ayrıldığı yere geliyoruz. Bakın, soldaki simülasyon dönmenin yarattığı Doppler etkisini gösteriyor. Yani bize doğru gelen tarafın çok daha parlak, bizden uzaklaşan tarafın ise daha sönük görünmesi gerekirdi. Sağda ise filmdeki o estetik açıdan daha dengeli, daha simetrik versiyonunu görüyoruz. Peki bu bir hata mı? Hayır, kesinlikle değil. Bu tamamen bilinçli bir stil tercihi. Yönetmen Christopher Nolan bu asimetrinin seyircinin kafasını karıştırabileceğini düşünmüş ve görüntünün daha anlaşılır, daha ikonik olması için bu etkinin kaldırılmasını istemiş. Yani temel fizik dogru sadece sunum şekli sinema için biraz değiştirilmiş. Gelelim şimdi filmin en akılda kalıcı, en dramatik anlarından birine. Zamanın inanılmaz ama gerçekten inanılmaz derecede yavaş aktığı Miller'ın gezegeni. Bu oran gerçekten de akıl almaz. Gezegende geçirdikleri her bir saat uzayda onları bekleyen ekip arkadaşları için tam 7 yıla denk geliyor. Peki bu bilimsel olarak mümkün mü? Şaşırtıcı ama cevap evet. Prensip olarak mümkün. Bu fenomenin adı kütle çekimsel zaman genişlemesi ve genel görelilik teorisinin kanıtlanmış bir sonucu. Çok basitçe anlatırsak, kütle çekimi ne kadar güçlükse zaman o kadar yavaş akar. Ve bu sadece kağıt üzerinde bir teori değil. Bakın bu slayttaki grafik, dünya üzerinde farklı yüksekliklere konulmuş atom saatleri arasındaki zaman farkını ölçen gerçek bir deneyi gösteriyor. Dağın tepesindeki bir saat, deniz seviyesindeki bir saate göre nanosaniyelerle de olsa daha hızlı çalışıyor. Hatta her gün kullandığımız GPS uyduları bu etkiyi hesaba katmak zorunda. Yoksa birkaç saatte kilometrelerce saparlardı. Yani
Zaman genişlemesi hayatımızın bir gerçeği. Tamam, prensip doğru. Peki ya filmdeki bu ekstrem oran? Yani 1 saatin 7 yıla denk gelmesi, bu gerçekten olabilir mi? İşte burada gerçekten spekülasyona doğru bir geçiş yapıyoruz. Böyle bir zaman genişlemesi için kara deliğin neredeyse dönebileceği en yüksek hızda dönmesi ve gezegenin de olay ufkuna tehlikeli derecede yakın bir yörüngede olması gerekiyor. Çoğu fizikçiye göre bu kadar yakın bir gezegen kara deliğin muazzam gelgit kuvvetleri tarafından çoktan paramparça edilmiş olurdu. Yani prensip doğru olsa da filmdeki bu senaryo bilimsel olarak neredeyse imkansız diyebiliriz. Ve tabii ki ekibin Gargantua'ya ulaşmasını sağlayan o kozmik kısa yola, yani solucan deliğine gelelim. Bu ne kadar bilim, ne kadar kurgu. Solucan delikleri, teorik olarak uzay zaman dokusunda iki uzak noktayı birbirine bağlayan tüneller olarak tanımlanabilir. İlginç bir şekilde Einstein'ın denklemleri böyle bir ihtimale kapıyı açık bırakıyor. Fakat burada kocaman bir ama var. Bir solucan deliğinin açık ve geçilebilir kalabilmesi için negatif kütle çekimine sahip, yani itici bir güç uygulayan egzotik madde denilen teorik bir şeye ihtiyaç var. Bugüne dek böyle bir madde hiç gözlemlenmediği için filmdeki bu kozmik tünel şimdilik tamamen spekülasyon alanında kalıyor. O halde şimdiye kadar konuştuklarımızı bir toparlayalım. Interstellar'ın bilimini 3 basit kategoriye ayırabiliriz: gerçek, stil ve spekülasyon. Bu tablo aslında analizimizin bir özeti gibi. Gördüğünüz gibi kütle çekimsel merceklenme, yani o meşhur hale ve zaman genişlemesi prensibi gerçek kategorisinde. Diskin simetrik görünümü gibi görsel unsurlar stil tercihi, Miller'ın gezegeninin o koşullarda var olabilmesi ve solucan deliği ise tamamen spekülasyon alanına giriyor. Peki, filmin bu kadar özenle hazırladığı bilim, gerçek dünyada bir karşılık buldu mu? Cevap evet, hem de çok ama çok çarpıcı bir şekilde. Filmden sadece 5 yıl sonra 2019'da bilim insanları Messier 87 galaksisindeki bir kara deliğin ilk gerçek fotoğrafını çekmeyi başardılar. Ve sonuç nefes kesiciydi. Tıpkı Interstellar'da olduğu gibi gerçek bir kara deliğin de etrafında kütle çekimsel merceklenmenin yarattığı o parlak halka vardı. Hollywood'un simülasyonu gerçeği öngörmüştü. Ve bu da bizi en temel sonuca getiriyor. Interstellar'ın asıl dehası, son derece karmaşık fizik yasalarını hepimizin anlayabileceği, nefes kesici bir görsel deneyime dönüştürmesiydi. Evet, bazı detaylar sinema için yorumlandı, bazıları abartıldı. Ama temelindeki fizik sapasağlamdı. İster bir Hollywood setinde, ister uzak bir galaksinin kalbinde olsun, unutmamamız gereken bir şey var. Görüntü değişebilir ama yasa aynıdır.